Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hafta sonu kahvaltılarınızda yapabileceğiniz, şipşak hazırlayabileceğiniz pişi tarifim var. Üstelik bu pişinin mayalanmasını beklemiyoruz. Hemen yoğurup tavanın içerisinde kızartıyoruz. Fosur fosur kabaran bu pişiyi yapmak gerçekten çok kolay. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pişinin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Pişimizin hamurunu yoğuruyoruz. Bunun için yoğurma kasesinin içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz 1 çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. 1 adet yumurtayı da koyduktan sonra spatula yardımıyla bu iki malzemeyi karıştırıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurun içerisine 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Pişinin içerisine peynir ekleyeceğiz. Eğer peyniriniz tuzlu ise tuz oranını azaltın. İnce kıyılmış bir tutam maydanozu ekledikten sonra içerisine yarım kapya biberi küçük küçük doğradım, onu ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Ben bu tarif için 50 gram kaşar peynirini rendeledim. Kaşar peynirini koyuyorum. Sizler istediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi eğer peynirinizi tuzlu kullanacaksanız hamurun içerisine kesinlikle tuz koymayın. Bir paket kabartma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unumuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü olarak ekliyoruz. Unun bir kısmını koyup spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Unun kalan kısmını da ekliyorum. Hamurun içerisinden spatulayı çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca yoğurma kasesinin içerisinde elimle yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz malzemeler o kadar lezzetli ve güzel olur. 3 dakikanın sonunda tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 2-3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Böylelikle daha özlü bir hamur elde etmiş olacağız. Hamur ele yapışmaması için undan biraz takviye alabilirsiniz. Hamuru 2-3 dakika boyunca yoğurarak beze haline getirdim. Tezgahın üzerine tekrar un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak dikdörtgen form vererek elimle biraz açıyorum. Bu sayede merdane ile açarken dikdörtgen formu vermek daha kolay olacak. Üzerine biraz daha un serpiştirdikten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Çok fazla ince bir hamur elde etmeyeceğiz. 1,5-2 santim kalınlığında olması bizim için yeterli. Görmüş olduğunuz gibi yeteri büyüklükte açtım. Kenar kısımlarını dikdörtgen form vererek düzeltiyorum.
Rulet yardımıyla bir parmak aralık bırakarak hamurumuzu kesiyoruz. Ben bu şekilde kesiyorum. Sizler istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Hepsini enine kestikten sonra 3 parmak aralık bırakarak boyuna da kesiyorum. Bu arada ocağımıza da yağımızı koyduk, kızdırıyoruz. Pişimizi yeterince ısınmış yağda kızartacağız. Aksi halde yağı tamamen çekebilir. Sizlere hamurun ölçüsünü göstermek istiyorum. Bu kalınlık bizim için yeterli. Yeterince ısınmış olan yağın içerisine parça parça kesmiş olduğumuz pişilerimizi atıyoruz. Ocağımızın altı kesinlikle yüksek ateşte olacak. Aksi halde pişileriniz yağı çekebilir. Pişileri yağın içerisine koyduktan sonra sık sık çevirerek kızartıyorum. Bir tarafını kızartayım, daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirmiş olduğunuz pişilerin içi hamur kalmayacak, gayet güzel kızaracak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Pişilerimiz nar gibi kızardı. Servis tabağının içerisine alıyorum. Diğer hamurların hepsini de aynı şekilde kızartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şipşak şekilde pişilerimizi hazırladık. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz pişilerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Nar gibi kızarmış çok lezzetli pişilerimizi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.